Bir zafer kazandım ve bu zaferin sonunda savaş meydanında öldürülen ilk ve tek Osmanlı padişahı oldum. Ben 1. Murat. Gelin size bu kazandığım bu zaferi, öncesini ve beni kimin öldürdüğünü anlatayım. Acı kahvelerinizi alın ve arkanıza yaslanın. Yaşadığım tarihi olayları benim gözümden görmenin tadını çıkarın. 1359 yılında babam Orhan Gazi tarafından Rumeli'de akınları yönetmekle görevlendirildi. Atam Osman Gazi'nin Anadolu'da kurduğu bu devleti Avrupa'ya doğru genişletmek için Rumeli'de fetihler yapıyorduk. Bir gün bir akın sırasında bir haber aldım. Baban Orhan Gazi son nefesini verdi. Bunu duyar duymaz kalbim yerinden çıkarcasına atmaya başladı. Hemen akınları durdurdum ve hız kesmeden Anadolu'ya geçtim. Babam Orhan Gazi çok büyük işler başararak bizlere güçlü bir devlet bıraktı, lakin son günlerini yaşadığı bir hadise yüzünden keder içinde geçirdi. Onun hayatını ve başına gelen acı dolu hadiseyi öğrenmek için sağ üstten videoyu izleyebilirsiniz. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Babamın ölümüne hepimiz üzülmüştük. Fakat devletin başına geçecek padişahın belirlenmesi gerekiyordu. Zira bunu fırsat bilen düşman güçleri harekete geçmeye başlamıştı bile. Tahta, Bursa'da ahilerin kararıyla ben geçtim. Aklımda hızlıca Rumeli'ye geçip akınlara kaldığımız yerden devam etmek vardı. Fakat öyle olmadı. Aynı babadan farklı annelerden İbrahim ve Halil adında 2 tane kardeşim vardı. Benim saltanatımı kabul etmediler ve tahtı ele geçirmek için harekete geçtiler. O vakitlerde kardeşimlerimin biri 16, diğeri ise 6 yaşındaydı. Yaptıkları bu hareketin çözümü belliydi. Lakin ben daha barışçıl bir şekilde çözmek için yollar aramaya başladım. Elçiler aracılığıyla konuşmaya çalıştım, lakin akıllarındaki fikirden vazgeçmiyorlardı. Artık elimden bir şey gelmiyordu. Bir padişah olarak yapmam gerekeni yaptım. Eskişehir ve Bilecik taraflarında isyan hazırlığı içindeki kardeşlerimi yakalattırıp boğdurarak bertaraf ettim. Keşke sözümü dinleselerdi de böyle bir şey yaşanmasaydı. Daha ilk günlerimden padişah olmanın zorluklarını tatmaya başlamıştım. Soyunduysak bir padişahlık kaftanına, üzerindeki dikenleri de acıları da kabul edeceğiz. Bu olaylar geçip tahtıma döndüğümde ise Bizans'ın Rumeli'de bazı topraklarımızı geri aldığını, ahilerin Ankara'da sorun çıkarttıklarını, diğer yandan da Karamanoğullarının ise sınırlarımıza saldırdığını öğrendim. Deneyimli komutanlar, ulemalar ve diğer ileri gelenlerle yaptığımız görüşmeler sonucunda bu sorunların hepsine çare bulduk. Önce Ankara'ya hücum edip kaleyi ve şehri eline geçirdik ve bozguncuları elimine ettik. Sonrasında Karamanoğullarını püskürterek Eskişehir bölgesini ele geçirdik. Anadolu'da huzuru sağlamıştık en azından şimdilik. Artık Rumeli'ye geçip Bizans'ın icabına bakma vaktiydi. Nihayet babamın ölüm haberini aldığımdan beri dönemediğim Rumeli'ye döndüm. Benim temel dış politikam babamdan devraldığım bazı küçük toprakları güçlendirerek Rumeli'ye doğru genişlemek ve yeni bir fetih dalgası başlatmaktı. Bu hedef için bana en çok yardımcı olacak kişiler ise uçbeyleri Lala Şahin, Evrenos ve Hacı İlbey idi. İlk işimiz Bizans'ın babamın ölümünü fırsat bilerek aldığı toprakları geri almak oldu. Bu noktada Lüleburgaz ve Çorlu'yu zorlanmadan ele geçirdik. Lüleburgaz'da bir savaş meclisi topladım ve Edirne'yi fethetmeye karar verdik. Bu karardan sonra Akıncı beylerinin etkisiyle özellikle Lala Şahin Paşa'nın Sazlıdere'de Edirne tekfuruyla karşılaşıp ordularını bozguna uğratmasıyla Edirne'yi ele geçirmiş olduk. Böylelikle Bizans'ın Trakya'daki merkezi ve en önemli 3. şehrini ele geçirdik. Ben de Edirne'yi Rumeli'de daha kolay ilerlemek ve fethedilen yerleri daha kolay idare edebilmek amacıyla Osmanlı Devleti'nin 2. başkenti yaptım. Bu fethin ardından çok geçmeden Meriç Vadisi gibi önemli birkaç bölgeyi daha ele geçirdik. Tüm bu fetihlerimiz sonucunda İstanbul'a giden tahıllar ve vergiler azalmış Balkanlarla bağlantısı kalmamıştı. Bu ilerleyişimizle birlikte artık ilk hedef Bizans değil Balkanlar olmuştu. Bu durumdan rahatsız olan Bulgar, Bosna, Sırp, Macar ve Eflak gibi Balkan devletleri Papa 5. Urbanus'un teşvikiyle bir Haçlı ordusu olarak toplandılar. Ben Bursa'da reformlarla uğraşırken Haçlı orduları Meriç Nehri kıyısına kadar gelmiş gece olduğu için orada kamp kurmuşlar. Kalabalık olmalarının verdiği sarhoşluktan dolayı kesin bir zafere gittiklerini düşünüyorlardı. Ben Bursa'ya döndüğüm için Edirne'de koruma amaçlı Lala Şahin Paşa kalmıştı. O da Hacı İlbey komutasında bir süvari birliğini keşfe göndermiş. 26 Eylül 1364'te Hacı İlbey'in birliği gün ağarırken aniden bir baskın hücumuna geçip bu Haçlı kuvvetini paniğe kaptırmış ve binlerce Haçlı askeri ya öldürülmüş ya da Meriç Nehri'nde boğulmuş.
Bu Haçlılarla yaptığımız ilk savaştı ve tarihe Sırp sındığı diye geçmiştir. 1366 yılına gelindiğinde ise Haçlılar denizden küçük bir sefere giriştiler. Venedik'ten çıkan 15 kadırga İstanbul'a gitmekteyken Çanakkale Boğazı'nda bulunan Gelibolu'ya hücum ettiler. Bu ani saldırıya zamanında yardım gönderemediğim için bu şehri ele geçirdiler. Böyle stratejik konumdaki bir yeri kaybetmemiz kötü oldu ama aldığımız yeni yerlerle bu kaybı telafi etmeye çalıştım. Bulgarların ve Bizans'ın idaresinde olan bazı şehirleri ele geçirdim. Bulgar kralı, ülkesinin topraklarının büyük bir kısmını kaybetmesi üzerine 1368 yılında kız kardeşi Prenses Mara'yı benimle evlendirerek Osmanlı egemenliği altında vasal bir ülke olmayı kabul etti. 1371 senesine gelindiğinde Sırplar, Sırp sındığının intikamını almak için harekete geçtiler. Yapılan Çirmen Muharebesi'ni kaybetmeleri üzerine Sırbistan Osmanlı egemenliği altında vasal bir ülke olmayı kabul etti. Tüm bu gelişmeleri yakından takip eden Bizans ise 1373 yılında müzakerelere girerek yıllık vergi ve ben istediğimde asker göndermeyi kabul ederek Osmanlı egemenliğine girdi. Böylelikle Balkanlardaki üç büyük devlet olan Bizans, Bulgaristan ve Sırbistan Osmanlı egemenliğine girmiş olup gücümüzü tüm dünyaya gösteriyordu. Çok geçmeden 1377 yılında da elimizden alınan Gelibolu'yu da hiç savaşmadan geri aldık. Her şey çok güzel, tam da planladığımız gibi gidiyordu. Rumeli'de zaferlerden zaferlere koşuyor, devletimizin gücünü tüm dünyaya gösteriyorduk. Bir yandan da devletimizin devamını sağlayacak, benden sonra başa gelecek taht vekillerini hazırlıyorduk. Bir gün vasal olan Bizans hükümdarı ile Anadolu'da seferdeyken daha 14 yaşında olan oğlum Savcı Bey, Bizans prensi ile anlaşarak Rumeli'de isyan etti. Kendi adına hutbe okutup para bastırdı. Bunu duyunca şok oldum. Hemen hızlıca Rumeli'ye geçerek isyancıların buluştuğu İstanbul yakınlarında bir yerde bunları bozguna uğrattım. Oğlum savcı yakalandıktan sonra ceza olarak gözlerine mil çekilmesini emrettim. Fakat sultanlığımın ilk yıllarında olan kardeşlerimin isyanları aklıma geldi. Acı da olsa gerekeni yapmalıydım. Ama gereken neydi gerçekten bilmiyorum. Biraz zaman geçti ve öfkeme yenilerek oğlum savcıyı Bursa'da boğdurarak idam ettirdim. Böylece Savcı Bey'in öyküsü bitmiş oldu. Osmanlı Devleti yaptığımız seferler neticesinde epey büyümüştü. Bu büyük devleti yönetmesi de oldukça güçtü. O yüzden hem yaptığımız seferleri hem de ülkenin yönetimini kolaylaştıracak reformlar yapmak gerekti. Bu yaptığım reformlar Osmanlı'nın yıkılışına kadar uygulanmış, hatta birçoğunu sizler de işitmişsinizdir. Askeri yapılanmamızı güçlendirmek için savaş esirlerinin 1/5'inin askere yazılmasını, yani pençik sistemini getirdim. Onun dışında Yeniçeri askerleri dahil olmak üzere Kapıkulu askerlerini oluşturdum. Ülke yönetimini kolaylaştırması adına Beylerbeyi rütbesini getirerek ilk Beylerbeyi olarak Lala Şahin Paşa'yı atadım. Ayrıca eski Türk geleneği olan ülke hanedanın erkeklerinin ortak malıdır anlayışı terk ederek ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır ilkesini getirdim. Böylelikle tahta talip olabilecek potansiyel kişi sayısını azalttım. Ülke içindeki işler iyi ilerlerken bir yandan da Anadolu'daki sınırlarımızı genişletmeye devam ediyorduk. Oğlum Bayezid'i Germiyanoğullarının beyinin kızıyla evlendirerek çeyiz yoluyla Kütahya ve çevresini aldım. Sonrasında Hamitoğullarının beyine yaptığım baskılar neticesinde Isparta ve çevresini satın aldım. Lakin bu aldığım topraklara damadım Karamanoğlu Alaaddin Ali'nin saldırması sonucu ordumla Karamanoğullarının üzerine yürüdüm. Damadım yaptığımız savaşta bozguna uğraması üzerine kaçarak Konya Kalesi'ne sığındı. Sonrasında kızımın rica etmesiyle elimi öpüp Osmanlı vasalı olmayı kabul etti. Böylelikle Anadolu'da bir sorun kalmamış oldu. Ben de artık tamamen Rumeli'deki fetihlerime odaklanmaya başladım. Tam da o vakitlerde yeni bir Haçlı ordusu kurulmaya başlıyordu. Özellikle Sırpların destek vermesiyle oluşan bu ordu, Kuzey Sırbistan'da Ploşnik'te bir Akıncı birliğini mağlup etmesi üzerine daha da güç bulmuşlardı. Ben de bu sorunu direkt Sırpların üzerine giderek kökünden bitirmek istedim. Ama öncesinde arkasımı güvenceye almak için Vezir Çandarlı Ali Paşa'yı Bulgaristan üzerine gönderdim. Onun elde ettiği zaferler neticesinde Bulgaristan teslim oldu. Artık sırada Sırplar vardı. 28 Haziran 1389'da Haçlı ordusu ile Üsküp'ün kuzeyinde Kosova Ovası'nda karşılaştık. Bu birçok farklı milletten oluşan Haçlı ordusunu 8 saatlik savaşın hezimete uğrattım. Savaşın sonlarına doğru zaferin bizim olduğu bir zamanda savaş alanını geziyordum. Bir tane yaralı Sırp soylusu Miloš Obilić gizlice yanıma sokularak beni kalbimden bıçakladı.
Hemen orada öldürüldü ve ben de apar topar çadırıma götürüldüm. Doktorlar elinden geleni yapsa da orada hayata veda ettim. Böylelikle savaş meydanında öldürülen ilk ve tek Osmanlı sultanı oldum. Belki de Kosova galibiyetinin bedeli benim canımdı. Kim bilir? Bedenim Bursa'ya gömülecekti. O yüzden daha sağlıklı gömülebilmem için iç organlarım Kosova'ya gömüldü ve sonrasında Bursa'ya babam Orhan Gazi'nin ve dedem Osman Gazi'nin yanına defnedildim. Benim hikayem bu kadardı. Ben 1. Murat olarak Osmanlı Devleti'ne Rumeli'de yaptığım fetihlerle ve Anadolu'da kurduğum ilişkilerle iki yöne de köprü oldum. Bu köprüyü ise görünmez bir taş geldi yıktı. Umarım benden sonrakiler görünmez taşlara kurban gitmezler.